Sevgili takipçilerim, değerli izleyiciler, hepiniz Kendim Yapabilirim kanalımıza hoş geldiniz. Yine bugün sizlerle değişik bir videoyla karşınızda ve elinizde çıkacağız. Bugünkü çekeceğimiz videonun konusu ise elektrikle açılan bagaj kapaklarının arızası. Hep birlikte bu arıza nedir, nasıl çözülür, bunu inceleyeceğiz. Yalnız arkadaşlar, sizlerden ricam, lütfen videomuza geçmeden önce videonun sağ alt köşesindeki abone ol butonuna tıklayarak Kendim Yapabilirim kanalımıza abone olmanızdır. Abone olarak yükleyeceğimiz yeni videolardan ilk haberdar olmanızı sağlayacaktır. Şimdi videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Bugünkü videomuz elektrikle açılan bagaj kapaklarının arızası. Arkadaşlar, bagaj kapağı kapandığında kumandadan normalde açılması gerekiyor. Gördüğünüz üzere sinyal lambaları yanmasına rağmen kapağım açılmıyor ama anahtarla açılabiliyor. Şimdi buradaki arızayı birlikte bulmaya çalışacağız ve arızayı gidereceğiz. Arkadaşlar, bagaj kapağımız elektrikli çalıştığı için ilk önce şu kapağı sökmem gerekecek. Kapağı sökerek buradaki bağlantı noktalarını kontrol edeceğim. İçeriden ya da kumandadan komut verdiğimde buraya elektrik geliyor mu, gelmiyor mu? Elektriksel bir hata mı, yoksa şuradaki kilit mekanizmasının bozulmasından kaynaklı bir hata mı? Hep birlikte bunu inceleyeceğiz öncelikle. Onun için bir yıldız tornavidaya ihtiyacınız var arkadaşlar. Buradaki vidaları söküp şu kapağı alabilmeniz için. Toplamda 4 tane vidası bulunmakta. Vidayı aldıktan sonra ise çıkacaktır. Sanıyorum bu bir de tırnaklı klipsli arkadaşlar. Daha önceden internetten aldığım şöyle plastik bu tür aksamları sökmek için plastik takım almıştım. Şimdi bunu kullanacağım. Bu plastiği kullanmamın sebebi ise arkadaşlar, buradaki tırnaklara zarar vermeden çıkartabilmek. Bu sebebiyle kullanıyoruz. Diğer türlü tornavida ve benzeri aletler taktığımızda bu plastik aksama zarar verebiliriz. Bunun önüne geçmek için ise bu malzemeyi kullanmakta fayda var. Gördüğünüz üzere burada kanatları var ve bunlar tutmakta arkadaşlar. Şimdi burayı açtım, kilidi. Kilidi tamamen sökebilmem için şurada bir tane tork alya ve burada da 2 tane yine yıldız vida var. Neyse ki tork alyanımız da var arkadaşlar.
arkadaşlar şuradan şurayı da açarsak sanıyorum kilit mekanizmasını kurtaracağız. Arkadaşlar şimdi mekanizmamızı söktük. Bakalım buraya elektrik geliyor mu gelmiyor mu? Yani şu bobin çalışıyor mu çalışmıyor mu? Eğer buraya elektrik geliyorsa o zaman şu kilit mekanizmamızda arıza var demektir. Ve şu bobini çalıştırıyorsa, gelmiyorsa da arkadaşlar elektrik tesisatını kontrol etmemiz gerekecek. Bakalım nerede çıkacak? Ona göre bir yol izlememiz gerekiyor. Tabii arkadaşlar elektrik gelip gelmediğini ölçmek için bir de ölçü aletine ihtiyacınız olacak. Şu şekilde göstereyim. Bu ölçü aletiyle bir voltaj görmemiz gerekecek. Yalnız arkadaşlar burada hem bu şeyi tutup hem de bastırmak biraz zor, güç. Onun için aslında bir kişi daha olsa çok daha rahat olacaktır. Arkadaşlar şimdi şu bobini bir test etmem gerekecek. Çünkü buraya elektrik gelmiyor gibi ama elektriği gelmemesinin sebebi ne bakmadan önce bobin sağlam mı ona bir kontrol etmem gerekiyor. Bunun için de şu bobine bir voltaj vereceğim. 12 voltla çalışıyor arkadaşlar. Şurada göründüğü üzere şurada 12 volt yazıyor. 12 volt vereceğim, bakayım bir elektriksel hareket yapacak mı? Yoksa buna göre bir parça bulmamız gerekecek. Arkadaşlar şimdi artıyı eksiği tekrardan bağlıyorum. Bağladım. Buradan da gerçi buradan vermek birazcık daha zor olacak benim açımdan ama artı ve eksi motorun uçlarına değdireceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere şuradan avuç içimden görememiş olabilirsiniz. Artıyı ve eksiği veriyoruz. Çıkıyor ve geri geliyor. O zaman bu bobinimizde herhangi bir problem oluşmamış oluyor. Tek geriye bir seçenek kaldı. Elektrik tesisatına bakmak. Şimdi elektrik tesisatını inceleyebiliriz. Arkadaşlar bu bobine 12 volt verdim artı eksi şuradan. Bobin çalıştı. O zaman bobin çalıştığına göre ben aslında düğmeye bastığımda şuraya elektrik gelmiyor demektir.
Bu elektriğin gelmeme sebebini de şimdi hep birlikte arayıp bulacağız. Elektrik tesisatını kontrol edeceğiz. Şuradan kablo geçiyor ve bildiğim kadarıyla bagajın şurasında bir tane bobin var, role var ve o role buradan biz düğmeye bastığımızda içeriden ya da dışarıdan buradaki şu bobini çektiriyor ve çalışmasını sağlıyor. Şimdi o kontrolleri yapmamız lazım. Hep birlikte bunu yapacağız. Burada bir işimiz yok. Şu mekanizmayı toplayabilirim. Sadece kablosu açık kalsa yeterli. Şimdi arkadaşlar bunu yerine takmamız gerekecek. Şu şekilde olmalı. Bunu şimdi geçici olarak tuturdum. Arkadaşlar şimdi mekanizmayı yerine taktık. Şimdi elektrik aksamındaki kabloları arayacağız. Bakalım hataların nerede olduğunu bulabileceğiz mi? Birlikte bakalım kablolar neredeymiş. Arkadaşlar şimdi videoda da daha önce de söylediğim gibi elektrik tesisatını aramaya başladık. Tabii bu elektrik tesisatına döşemelerimiz var. Öncelikle döşemeleri sökmekle başlayacağız. Bunun için yine o satın aldığımız plastik malzemeleri kullanacağız arkadaşlar. Bunlar çünkü büyük kolaylık sağlıyor. Başka şurada var. Gördüğünüz üzere hiç zorlanmadan sökebiliyoruz. Şurada da bir tane varmış. Ama bu daha önceden kırılmış arkadaşlar. Sökmem gerekecek karşıyı. Şurada bir ayağına tutturulmuş askı aparatı var arkadaşlar. Onu da sökersem daha rahat olacağımı düşünüyorum. Hemen onu da sökeceğim. Bunu da söktükten sonra tesisatımıza ulaşıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bir adet bobin bulunmakta. Şimdi bu bobini yine ölçmemiz gerekecek arkadaşlar. Artı eksi
vereceğiz. 12 volt. Bakalım kontaklarından çıkış alabileceğiz mi? Bu arada açık ve kapalı iki ucuna da kablo bağlanmış ve buradan da şu şekilde tesisata devam etmekte arkadaşlar. Şu bobini birlikte bakalım arkadaşlar, nasıl çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Bunun için ölçü aletimize de ihtiyacımız olacak. Hadi hep birlikte gidelim ölçelim. Arkadaşlar akümüzün başına geldik. Şimdi şurada görüldüğü üzere, videoda tam çıkıyor mu bilmiyorum. Bobin ucu hangi uç, kontak uçları hangi uç, onları göstermekte. Şimdi bizim burada bobin ucumuz 86 ve 85 numaralı uçlar. Onları da arkadaşlar incelediğimizde şu iki uç. Yani bu iki uca biz artı ve eksi verdiğimizde rolemizin çekmesini bekleyeceğiz. Şimdi buradan artı verdik ya da eksi. Evet, rolemiz çalıştı arkadaşlar. Şimdi rolemiz çalışırken bakalım uçları geçiriyor mu geçirmiyor mu, bunu kontrol edeceğiz. Bunun için de ölçü aletimizi buzzer ucuna alıyoruz. 30 ölçmüyor. Evet, bu iki arasında geçiriyor. Şu şekilde yaptığımızda roleyi bıraktırdığımızda da bu uçlar. Rolemiz de sağlam arkadaşlar. O zaman geriye bir seçenek kalıyor. O da elektrik kablolarında bir yerde arıza var. Şimdi gideceğiz, elektrik kablolarını inceleyeceğiz hep birlikte. Evet arkadaşlar, şimdi sanıyorum komple bir araya açacağız. Elektrik tesisatına ulaşmak için. Şöyle bir kamerayı alalım. Evet arkadaşlar, şurada da bir yine ayağımla sökülmesi gereken bir bağlantı aparatımız var. Onu da hemen sökmemiz lazım.
arkadaşlar kablolar buradan böyle gidip alttan şuradan tam olarak yukarıya çıkıyor ve yukarıdan da sanıyorum şuradan göstereyim sizlere. Sanıyorum şuradan giriyor. Şimdi bu kabloyu derinlemesine şuradan da açacağız. Bakacağız. Herhangi bir kopukluk, herhangi bir aksaklığa maruz kalmış mı? Evet arkadaşlar, bakın problem büyük ihtimalle bu. Gördüğünüz üzere burada bir kablo kopmuş. Şimdi hemen bunu deneyebiliriz. Bu kablo da nasıl kopmuş, enteresan. Sanıyorum daha önceden de burada bir ek yapılmış bu kabloya. Arkadaşlar şu şekilde hemen maksat arızanın kaynağını bulabildik mi diye deneme yapacağız. Evet. Arkadaşlar arızanın kaynağını bulduk. Şimdi gördüğünüz üzere kabloyu bağladım ben oradan. Bu da kilit mekanizması. Şu şekilde göstereyim. Bastığımda şuradan hareket sağlanmış oldu. Tekrar basıyorum. Gördüğünüz gibi kapatıp açıyor. Evet, bu arızamızı da bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Basit bir kablo kopukluğu. Şimdi bu kablo kopukluğunu gidererek aracımızın kilit mekanizmasını da yerine takıp işlemimizi tamamlayacağız. Arkadaşlar, kablomuz koptu. Bu kabloyu buradan geçirmeye çalıştım ancak başarılı olamadım. Çünkü kablo kısa kalıyor. Bunun yerine ben şöyle bir kablo geçirmeyi deniyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Yeni bir kablo geçireceğim. Burada ve orada bir iki tane ekim olacak ama sonuç itibariyle hiç yapamamaktan daha iyidir. Bu kablolar geçmiyor. Yani ortada ek yapmam lazım. Burayı da kesemem. Çünkü bu sefer içeriye su kaçabilir. Şimdi arkadaşlar şu kabloların topluluğuna mavi kabloyu bantlamıştım. Ucunu eğer buradan alabilirsem kablosunu çekmiş olacağım. Ve böylelikle aradaki kopuk kablo arızasını gidermiş olacağız. Ve bagajımız kendisi yine otomatik açılıp kapanmaya başlayacak. Evet arkadaşlar, kabloyu şimdi buradan geçirdik. Bir miktarını kesiyorum şimdi.
Son olarak da burada eklerini yapacağız arkadaşlar. Ve işlemimiz tamam olmuş olacak. Bu arada kendi mevcut kablosu da çok sertleşmiş. İzolasyonu da kemik gibi olmuş arkadaşlar. Soğuk sıcak, soğuk sıcak izolasyonunu bozmuş. Güzelce izole etmemiz gerekti. Doğru akım olduğu için, yani akü olduğu için hem korozyonu çok olur hem de yine böyle bir arızayla karşılaşmamamızı sağlayacaktır. İyi bir izolasyon yaparsak. Evet arkadaşlar, şimdi buradan kabloyu içeriye doğru fazlalığını, boşluğunu alıyoruz ve aldık. Contayı burada tekrar yerine takacağız. Çıkartması daha basit arkadaşlar, takmasına göre, ama takmamız şart. Şimdi sıra geldi buraya. Ekimizi de yapıyoruz. Güzelce. Ve sıra geldi bantlama işlemine. Arkadaşlar, şuradaki kabloları da şöyle bantlıyorum hafiften. Evet değerli arkadaşlar, buradaki kablo bağlantımızı da yaptıktan sonra arabamızın contasını yerine takıyoruz. Evet, şimdi arızamızı giderdik. Son işlem olarak arkadaşlar, kilit mekanizmamızı tekrar buraya monte edeceğiz ve testlerimizi yapıp çalışıp çalışmadığına bakarak işlemimizi sonlandıracağız. Şimdi mekanizmayı yerine takma işlemine geçebiliriz. Arkadaşlar, şimdi kilit mekanizmamızı yerine takacağız.
Yalnız tornavidayla önce bobin kısmına monte edelim. Kilidi monte ettikten sonra arkadaşlar o söktüğümüz tork ayağları yerine monte ediyoruz. Çalışırken dikkatli çalışın arkadaşlar. Evet. Şimdi plastik kapağı takmadan önce bir bakalım, deneyelim olmuş mu? Arkadaşlar şimdi kapatıyorum kapağımızı. Kapattım. Anahtarın bagaj açma kapağına basıyorum ve gördüğünüz üzere bagaj kapağımız açıldı. Arızayı gidermiş olduk. Şimdi plastik aksamların tamamını toplayarak arabamızı toplayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi plastik aksamını yerine takacağız. Plastik aksamı yerine taktık. Yıldız vidaları vardı. Vidaları da yerine takıyoruz. Evet arkadaşlar, plastik aksamımızı da taktık. Arkadaşlar, bagaj kapağımızın işlemi tamamlanmış oldu. Ve arızayı giderdik. Arkadaşlar, bu videomuzda çalışmayan bagaj kapağımızın nasıl çalıştırılacağını, arızası nedir onu bulduk hep birlikte. Gördüğünüz üzere videonun başında açılmayan kapak şu an açılabiliyor. Arkadaşlar, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Videoyu kapatmadan önce eğer abone olmadıysanız lütfen sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın.